Herkes için Linux kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Flatpak katili olarak adlandırdığım Lure yazılımından bahsedeceğim. Linux uygulama dağıtımının geleceği nedir diye bir soru sorsam birçok kullanıcı Flatpak cevabını verecektir. Belki bazıları Snap de diyebilir. Bazıları Epimage diyebilir. Ancak Epimage bir gelecek oluşturma konusunda henüz o kadar da iyi değildir. Büyük bir kitle vardır ki içine ben de dahilim. Yerel paketleri bu formatlardan daha kaliteli buluyoruz. Paket konusunda en iyi dağıtım belki de Arch Linux denebilir. Bunun öncelikle nedenine bakalım. Ardından bu güzelliği bütün dağıtımlara getiren Lure yazılımına bakalım. Arch Linux'u insanların ısrarla kullanmasının en büyük nedeni AUR'dır. AUR, Arch User Repository, yani Arch kullanıcı depoları anlamına gelmektedir. Dileyen herkes Arch paketi yaratabilir ve bu paketleri herkes yükleyebilir. Aslında burada yaptığımız şey bir paket yaratmakta değil, bir paket yaratma otomasyonu yaratırsınız. Bu da bir package build dosyasıdır. Package build dosyasını bilgisayarınıza indirirsiniz ve AUR yardımcınız bu dosyada belirtilen tariflere göre bir .tar.zst uzantılı dosya oluşturur. Bu pakette pacman ile Arch dağıtımınıza yüklenmiş olur. Bu formatı alıp Lure paketini geliştirmişler. Lure sadece pacman değil, bütün dağıtımlardaki bütün uygulama yükleyicileri için çalışmaktadır. Bir kütüphane Arch üzerinde farklı, OpenSUSE üzerinde farklı, Debian üzerinde farklı isimlere sahip olabilir. Arch üzerinde oluşturacağınız bir pakette sadece Arch gerekliliklerini yazmanız yeterli olacaktır. Ancak Lure için bir paket geliştirirken Arch gereksinimlerini, OpenSUSE gereksinimlerini, Debian gereksinimlerini ayrıca belirtmelisiniz. Şimdi AUR üzerinde yayınlamış olduğum sudomice adlı AUR paketinin otomasyonunu ve Lure paketinin otomasyonunu karşılaştıralım. Sağ tarafta AUR paketini, sol tarafta Lure paketini görüyorsunuz. Aslında birbirine çok benziyorlar. Sadece değişken isimleri değişik diyebiliriz. Ayrıca AUR paketinde gereklilikler sadece gereklilik olarak belirtili. Ancak Lure paketinde ise Arch gereklilikleri, OpenSUSE gereklilikleri, Debian gereklilikleri şeklinde ayrı ayrı verilmiş. Benim oyunumda Graphic Language Utilities diye bir paket gerekiyordu. Bu paketin ismi Arch üzerinde GLU, OpenSUSE üzerinde Mesa libglu, Debian üzerinde libgl1-mesa şeklinde belirtilmiş. Aslında bunlar hep aynı kütüphanedir, ancak dağıtımdan dağıtıma paketin ismi değişmektedir. Geri kalan her şey neredeyse aynıdır. Package build dosyasını, yani sağ taraftaki dosyayı Arch üzerinde istediğim gibi kurabilirim. Lure dosyasını da Arch üzerinde kurabilirim. OpenSUSE üzerinde de kurabilirim. Fedora üzerinde de kurabilirim. Debian üzerinde de kurabilirim. Paketin gereksinimlerini belirtirsem Alpine Linux üzerinde de kurabilirim. Göreceğiniz üzere paketleri yaratmak için o dağıtımda olmama da gerek yok. Ben sadece Fedora üzerinden hem RPM paketini, hem ZST paketini, hem Debian paketini, hem de APK paketini kurabildim. Burada bahsettiğimiz APK Android kurulum dosyası değil, Alpine Package anlamına gelen APK dosyasıdır. Alpine Linux üzerinde kurulacak dosyanın formatıdır. Lure ile oluşturduğum bir kurulum otomasyonu dosyası benim bu 4 paketi de elde etmemi sağladı. Uygulamayı bir kere üretin ve her yerde çalışsın. Bu slogan biraz tanıdık gelmiş olabilir. Flatpak, Snap ve Epimage aynı motto ile yola çıkmış paket formatlarıdır. Ancak bu formatlar izole alanda çalışırlar ve diğer uygulamalarla ya da dosyalarla iletişime geçmeleri gerektiğinde tema uyumu sağlamada genellikle çuvallarlar. Bunun için özel geliştirme ya da üçüncü parti uygulamalarla müdahale gerektirirler. Bunlardan bir tanesi de Flatseal'dır. Lure ile kuracağınız paketler yerel olarak kurulacaktır ve sistemin ortak kütüphanelerini kullandığınız için hem gereksiz yere aynı kütüphaneyi tekrar tekrar barındırmazsınız, depolama alanında tasarruf sağlarsınız, hem de sistemle tam iletişim sağlar, tema sorunu yaşamazsınız. Lure bana göre bu açıdan geleceğin asıl Linux paket yöneticisi olacaktır. Ancak şu anda henüz beta aşamasındadır ve bir deposu yoktur. Yakın gelecekte Lure'u bir paket yöneticisi olarak kullanmayı bekleyebiliriz. Siz Lure hakkında neler düşünüyorsunuz? Flatpak'in yerini alabilecek midir? Bir uygulamanın Lure paketini mi yoksa Flatpak sürümünü tercih edersiniz? Cevaplarınızı yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.